Soğuk bir Madrid günü işine yetişebilmek için evinden hızla çıkan Elizabeth, rahat bir yolculuk yapacağından emin bir şekilde cam kenarındaki boş koltuğa oturdu. Saat 7:29'u gösteriyordu. Tren rayların üzerinde henüz ilerlemeye başlamıştı ki ne olduğunu anlamlandıramadığı bir sesle kendini trenin dışında buldu. Hastaneye kaldırıldığında sağlık durumu ciddiydi ve üst üste birçok ameliyata girmek zorunda kaldı. Bununla bitti mi? Hayır. Fizik tedavi, ardından sayısız psikolojik desteğe ihtiyacı olacaktı. Trene bindiği hale gelebilmesi için uzun yıllar geçmesi gerekiyordu. Peki o treni paylaşan diğer yolcular bu hanımefendi kadar şanslı mıydı? Evet, Elizabeth kendini şanslı olarak görüyor. Çünkü Madrid'deki banliyö tren ağını hedef alan bu terör eylemi 200'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu kanlı eylemin sorumlusu ETA terör örgütü olarak açıklandı, fakat daha sonra sorumluların El-Kaide ile bağlantıları tespit edildi. Olayın yaşandığı 11 Mart, Avrupa Birliği tarafından Uluslararası Terör Mağdurları Günü olarak belirlendi ve her yıl saldırıların mağdurları anılmaya başlandı. Bu hikaye sınırlı bilgilerin bir araya gelmesi ve benim hayal gücümün birleşmesiyle ortaya çıktı. Meraklıları için bu bilgilere nasıl ulaştığımı, hangi dayanaklarla bunu yazdığımı videonun sonunda anlatacağım. Terörün yaşama hakkını elinden aldığı insanların kimliğiyle bağlantısıysa uzun yıllardır küresel kamuoyunun kırmızı çizgisi olmaya devam ediyor. Terör mağduriyetinin üst kimlik olması, yekün bir mücadele verilmesi gerekirken ülkelerin politikaları, ekonomik ve siyasi çıkarları ne yazık ki buna müsaade etmiyor. Son örneği de yine Avrupa'da gördük. PKK ile arasına mesafe koymayan Fransa yine aynı örgüt tarafından hedefe oturtuldu. Başkent Paris savaş alanına çevrilirken eylemler nasıl başladı, neyi hedefledi? Yakından bakalım. O 69 yaşında, emekli ve hastalık derecesinde ırkçı bir Fransız. Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin de bulunduğu Paris'in 10. bölgesine silahıyla giriş yaptı. Hedef gözetmeksizin etrafa ateş açmaya başladı. 3 kişi öldü, biri ağır, 3 kişi de yaralandı. Polis kayıtlarına baktığımızda saldırganın 2006 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiği, 2021'deki saldırıda elinde kılıçla Paris'teki bir göçmen merkezine saldırıp 2 Sudanlıyı yaraladığı görünüyor. Bu nedenle hapse atılan saldırganın bu ay tahliye edildiği bilgisine ulaştık. Olayın ardından gözaltına alındığı sırada polislere kaç tane öldürdüğünü ve Kürt toplumunu hedef almak istediğini söylediği iddia edildi. Aşırı sağın büyük bir yükseliş kaydederek her seçim sonunda adından söz ettirmesi özellikle Avrupa bölgesinde ırkçı saldırıların artacağı yönünde beklentiyi yükseltmişti. Toplum üzerine yansımalarını da bu olayla teyit etmiş oluyoruz. Münferit bir olay olduğu yönünde neredeyse toplumsal bir uzlaşma söz konusuyken videonun temelini oluşturan konuya da yavaş yavaş girelim. Fransa İçişleri Bakanı saldırganın bilinçli olarak yabancılara hedef aldığını fakat direkt olarak Kürtlerin hedefte olduğunu söylenemeyeceğini açıklamasıyla fitil ateşlendi. 10. bölgedeki saldırının kendilerine yönelik yapıldığını öne süren terör örgütü PKK yanlısı grup ilk olarak polisle çatıştı. Ardından caddedeki dükkanlar ve araçlar hedef olarak seçildi. Türkiye karşıtı sloganlarsa elbette vardı. Bunun bir öfke gösterisinden öte siyasi bir amaçla yapıldığı yönünde kuvvetli ihtimaller bulunuyor. Bunlardan en belirleyici olanları polislerin yaralanması, yakılan arabalar ve özel mülkler dahil birçok yapıya verilen maddi zarar. Bir de propaganda amacıyla ellerinde tuttukları bez parçaları var tabi. Ayrıca Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin terör örgütü PKK ile yakın bağlantısı olduğunu Fransız yargısının da bildiği kabul edildi. 2014'te kapatılmasına karar verildiği fakat aradan geçen 8 yıla rağmen faaliyetlerini hala sürdürdüğü görülüyor. Bir gazeteci ise Fransız devletinin Türkiye karşıtı politikalarına hizmet ettiği gerekçesiyle PKK yanlısı derneklere göz yumduğunu söylüyor. Üstelik bu gazeteci de bir Fransız. Peki olaylar nasıl başladı? 24 Aralık'ta Türkiye saatiyle 14'te Paris Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atarak elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafıyla PKK isim gelen bez parçaları taşıyordu. Kaldırım taşları söküldü, hedeflerinde ise Fransız polisi, ev ve dükkanlar vardı. Yüzlerini kapattılar, havai fişek ve maytaplarla saldırıya geçtiler. Otomobil ve motosikletler ters çevrildi ve yakıldı. ...31 emniyet mensubu yaralanırken 11 kişi de gözaltına alındı. Sadece Paris'te de değil üstelik. Marsilya'da yapılan gösteri Paris'e oranla sönük kalsa da 4 polis yaralandı, polis karakolu dahil birçok nokta taşlandı. İngiltere'nin Londra şehrinde de göründüler. Hedeflerinde yine çevre ve polis vardı.
Görgü tanıklarının ifadeleri Paris savcılığının açıklamalarına rağmen PKK destekçilerinin hedefinde Türkiye vardı. Irkçı bir Fransız tarafından gerçekleşen saldırıdan Türkiye sorumlu tutuldu. Üstelik saldırganın yabancılara karşı patolojik bir nefret duyduğunu itiraf etmesine rağmen 2016'da evinde yaşadığı hırsızlık sonrası göçmenleri ve yabancıları öldürme arzusunda olduğu da yine ifadesinde yer alan bir diğer ayrıntı. Düşman olarak tanımladığı grubuysa Avrupalı olmayan tüm yabancılar olarak tanımlıyor. Tam bu noktada küçük bir talebim olacak. Bu videonun hazırlanmasında birçok kişinin emeği var. Doğru bilgiye ulaşmada biraz da yoruluyoruz. Motivasyonumuzu artıracak olan tek şey ise GZT'ye abone olup bildirimleri açmanız. Şimdiden teşekkür ederim. Aslında Fransa'da yaşanan ilk olay değil bu. En yakın örnekleri Dünya Kupası'ndaki Fas-Fransa maçı sonrası Paris, Lyon ve Nice gibi şehirlerde yaşandı. Aşırı sağcı Fransız vatandaşlarının Faslara saldırdığını biliyoruz. Kalabalığın içine arabasıyla giren bir kişi 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Olaylar sonrası 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı. Peki PKK destekçisi bu grup ne zamandır Fransa'da ve burada ne kadar güçlüler? Avrupa'da en güçlü oldukları ülke şüphesiz Fransa. 40 yıla yakındır burada faaliyetlerini sürdürüyorlar. 1980'li yıllardan bu yana gerek siyasi parti ve derneklerle gerekse vakıf ve enstitüler aracılığıyla bu faaliyetlerin sürdüğü biliniyor. Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de uğrak noktalarından biri yine bu ülke. İlk temasta 1983'te dönemin Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla başlıyor. 25 sivil toplum kuruluşunun burada olduğu, medya yapılanmasının da yine bu merkezden yürütüldüğü biliniyor. Avrupa'da terör örgütlerine sığınma hakkı veren ilk ülkeyi merak edenler varsa onu da hemen söyleyeyim. O da Fransa. Şimdi şu fotoğrafa dikkatli bakalım. 3 kişinin öldüğü saldırının ardından başlayan eylemlerde PKK bezleri ve elebaşı Abdullah Öcalan posterinin önünde duranlardan ikisi Fransa milletvekili. Sosyal medya hesaplarından da destek vermeyi ihmal etmediler. Cumhurbaşkanı Macron ise bu konuda biraz şaşkın sanırım. Paris'in altını üstüne getiren olaylar karşısında polisi tebrik etmekle yetindi. Bu beklenen bir açıklama aslında. Editör Anlatıyorum bir bölümünde Fransız çimento firması PKK ve DAEŞ'e olan yardımlarını ele almıştık hatırlarsınız. Fransız devletinin de bu birliktelik ve yardımlardan haberi olduğunu biliyoruz. Yani terör örgütlerine olan desteğini gizlemek istese de pek beceremeyen bir yapıdan bahsediyorum. Ülkenin başkentini savaş alanına çevirenlere karşı Fransa siyasetinin ve halkının hala sormadığı bir soru olduğunu düşünüyorum. Yardımcı olmak adına biz buradan soralım, belki mesaj yerine ulaşır. Terör örgütlerine karşı yıllardır devam eden sessizliğinizi korumaya devam mı edeceksiniz? Gelelim videonun başındaki Elizabeth'in yaşadıklarına. Açık kaynaklarda böyle bir şey yazmadığını fakat medyada olan bazı bilgilerle böyle bir hikayeleştirme yaptığımı söyleyebilirim. Öncelikle Madrid'in son 3 yıllık Mart ayı hava durumuna baktığımda 10 ila 15 derece bir ortalamayla karşılaştım. Havanın soğuk olduğu sonucuna böyle vardım. Patlama saat 7.30'da gerçekleşmişti ve Elizabeth'in işe gitme ihtimali diğer ihtimallerin aksine oldukça yüksekti. Ardından bir ifadesinde patlamadan sonra trenin dışına çıktığını söylüyor. Bu da bize cama yakın bir noktada durduğunu gösteriyor. Şanslı olduğu kısımsa verdiği bir röportajdan. Elizabeth, her şeye rağmen yaşam çok güzel diyordu. Yaşanan acının daha iyi hissedilmesi için hayal dünyamızı biraz genişlettik anlayacağınız. Yeni videolarda görüşürüz. Bu arada izleyip de abone olmayan yoktur diye umuyorum. Hoşçakalın. Soğuk bir Madrid günü işine yetişebilmek için evinden hızla çıkan Elizabeth, rahat bir yolculuk yapacağından emin bir şekilde cam kenarındaki boş koltuğa oturdu. Saat 7:29'u gösteriyordu. Tren rayların üzerinde henüz ilerlemeye başlamıştı ki ne olduğunu anlamlandıramadığı bir sesle kendini trenin dışında buldu.